Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz hem çok şık hem de çok kolay yapılan boyunlukları çalışacağız arkadaşlar. Yapımı inanılmaz kolay. Daha önceki videomdan bu boyunluklardan bahsetmiştim. Biz genç kızken boyunluk çok kullanıyordum ben. Şöyle siyah bir boyunluk. Benim yaşlarımda olan arkadaşlar muhakkak bilirler. O zamanlar çok modaydı böyle plastik boyunluklar. Bu sene de zannedersem moda. Ben de dedim ki neden örgü boyunluk olmasın ve ördüğümüz bluzların üzerine aynı renklerde örmeyelim dedim. Şöyle tek tek göstermek istiyorum. Pırıltılı iplerle de ördüm. Şöyle düz renklerle de ördüm. İnanılmaz güzel oldu. Bir de uçlarına şöyle göstermek istiyorum. Deniz kabuğu arkadaşlar. İnternetten sipariş verebilirsiniz bunları. Yine şöyle bir renkten öreceğiz şimdi. İpim belli arkadaşlar. Alize'nin Bella ipini kullandım ama sizler istediğiniz tür iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Şu pırıltılı ipler Bella değil. O şu anda aklıma gelmiyor hangisi olduğunu. Videonun altına yazarım arkadaşlar. Siz de sorun. Bazen unutuyorum. Bu farklı bir ip. Zannedersem bu Ören Bayan'ın bir ipiydi. Ama diğerleri hep belli arkadaşlar. Sizler istediğiniz tüm ipleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatta Alize Diva ile de örebilirsiniz. Bu da çok güzel bir renk. Bununla beraber örelim diyorum. Hemen size şöyle şeylerimi de göstermek istiyorum. Deniz kabuklarını. Ben şöyle internetten sipariş verdim. Şöyle bakın büyükleri de var. Şöyle ben daha minik olanları tercih ediyorum. Çok kaba durmaması için. Sizler şöyle ekran kaydı alabilirsiniz. İnternette arama yapmak için internetten sipariş verebilirsiniz. Hemen tığ numaramı söylemek istiyorum. Böyle sıkı sıkı olsun istediğim için bir nokta şu anda 75 milim bu. Maalesef numarası silinmiş ama sürekli ördüğüm için biliyorum. 1,75 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. İsterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle şöyle ipimi uzun bırakıyorum ki deniz kabuğunu geçirebileyim. Bakın uzunca bir ip bıraktım. Daha sonra şöyle bir zincir çekiyorum. Bakın. Daha sonra zincirle başlıyorum arkadaşlar. Ben 50 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıkı sıkı çekelim zincirleri. Toplamda 50 tane zincir çekiyorum. Evet, toplamda 50 tane zincir çektim. Hemen ölçü vermek istiyorum. Şöyle 16 santim kadar bir zincir çektim. Benim için yeterli. Şimdi burada en son zincirden tırnağımla tutuyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Tırnağımla tuttuğum zincirin içine batıyorum. İlmek aldım ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın buraya bir yuva yapmış oldum şöyle. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve şu şekilde çevirdim. Bu yuvanın içine toplamda çektiğim zincirle beraber 7 tane ikili trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın sıkı sıkı yapıyorum. Çok bol yapmıyorum. Biraz sert dursun istiyorum. 3 tane zincir. 1, 2, 3 zincir çektim. Yuvanın içine batıyorum. Şöyle kaydırmayla sabitliyorum. Bakın. 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim. Bakın yuvam burada en son kaydırmayla sabitlediğim zincirim.
tığın başını doladım. O yuvanın içine çektiğim zincirle beraber 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 3 zincir çekiyorum. Bakın hemen önümdeki ilk trabzan tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Yine buraya bir yuva yapmış oldum. Çevirerek örüyoruz. Bakın çevirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Yine yuvanın içine çektiğim zincirle beraber 7 tane ikili trabzan. 3, 4, 5, 6, 7. Modelimiz bu şekilde. 3 zincir. Hemen önümdeki bir alttaki modelin ilk trabzan tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bakın 3 tane model yapmış olduk. 1, 2, 3 zincir çevirdim. Yine en son yaptığım yuvanın içine çektiğim zincirle beraber 7 tane ikili trabzan. Arkadaşlar model bu kadar. Bu şekilde istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 zincir. İlk aşağıdaki ilk trabzan tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. 1, 2, 3 çevirdim. Şöyle yeni öğrenen arkadaşlar için birkaç tane yapmak istiyorum. Hem de modelin nasıl çıktığını göstermek için. Şöyle usta arkadaşlar bunu biliyordur. Ama yeni öğrenen arkadaşlar ilk gördükleri için şöyle ayrıntılı anlatmak istiyorum. Bakın 4, 5, 6 ve 7. 3 zincir. Bakın bir alttaki modelin ilk trabzanın tepesine şöyle batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Son kez gösteriyorum. Bakın hemen yuva burada görünüyor zaten. Çektiğim zincirle beraber 7 tane ikili trabzan. Sıkı sıkı. 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın bir alttaki modelin ilk trabzan tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. 3 zincir çektim. Ve bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar. Diğerlerinde şöyle kaç tane model yapmışız? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 model yapmışız arkadaşlar. Bunda da aynı şekilde 29 tane şöyle su taşı yapacağım tek tek saydığımızda. 29'uncu da tekrar bitişini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar toplamda 29 tane tek tek şöyle göstermek istiyorum. Su taşımı yaptım. Hemen şöyle bir ölçü vereyim. Öncelikle 24,5 santim 25 santim diyebiliriz. Evet bitişi hemen göstermek istiyorum. Bakın sonuncu modelimde zincir çekmiyorum. Tığın başını doluyorum. Hemen alttaki ilk trabzana battım. İkili trabzan yaptım, yukarı çıktım. Şimdi burada başta zincir çekmiştik. Yine burada ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 tane zincirimi çekip dönüyorum. Evet 50 tane zincirimi çektim. Şöyle uzunca ipimi keseceğim. İpimi uzunca kestim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu renk de bence çok güzel oldu. Evet hemen şöyle deniz kabuklarımı alıyorum.
Deniz kabuklarını da şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir deniz kabuğu ekran kaydı alabilir, internette aratabilirsiniz. Evet. Şöyle yıldız şeklinde de varmış. Onlardan da almak istiyorum aslında. Bakın ipi aradan geçirdim. Şöyle deniz kabuğun arasından hemen ipime bir iğne. Şöyle iğnemi de geçireceğim ki oradaki ipi rahatlıkla kaybedebileyim. Hemen şöyle zincirin üzerine getiriyorum. Şöyle iğne ile diker gibi bakın buraya sabitliyorum. Şöyle elimle düzelteceğim. Evet. Daha sonra zincirlerin arasından şöyle geçiriyorum ki ipim hem kopmasın hem de belli olmasın. Bunu yukarı kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle upuzun bir ip kesip yukarı kadar da yapabilirsiniz. Şöyle hemen burada bir düğüm, benim meşhur düğümlerimden atmak istiyorum ki çözülmesin. Çözülecek diye çok korkuyorum. Evet, daha sonra yukarıya kadar şöyle zincirlerin arasından ipimi geçiriyorum. Dediğim gibi sıra sonuna kadar da bunu yapabilirsiniz. Ama ben bu kadar yapıp bırakacağım. Bu artık size kalmış. Makasım düştü, hemen alıyorum. Evet. Canım makasımı aldım. Dibinden kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi deniz kabuğunu takmış oldum. Diğer tarafa da aynı işlemi yapacağım. Burada gösterdiğim gibi. Şöyle de göstermek istiyorum. O kadar güzel duruyor ki. Evet. Hemen diğerini de takıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, diğer tarafa da gördüğünüz gibi taktım. İnanılmaz güzel oldu. Hemen diğerlerini de şöyle getirmek istiyorum. Sadece 15 dakikada, 10 dakikada bile örebilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi kendimi tutamadım. Rengarenk ördüm ve bütün bluzların böyle üzerine takabilmek için bir sürü ördüm. Şöyle pırıltılılar da var tabii ki. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Bu da birlikte ördüğümüz arkadaşlar. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.